yabani hayvanlardan evimizi, mahsulümüzü, seramızı yani zarar verebilecek her yeri korumak için bunu kullanalım. Oldukça derisi etkin ve kalın olan bir hayvan, kurşunun bile zor işlediği bir hayvanı caydırmak için bu sistemi kullanıyoruz. Arıcılar çok fazla talep ediyor. Arıcıların kabusu ayı. Bunu nöbet tutup öldürmek yerine bu cihazla her şeyi çözüyoruz. Burada 24 saat sizin için bekleyen bir bekçi bu. Ayılarda etkili, domuzlarda etkili. Keçi varsa keçilerde etkili. Yani sürekli bildiğimiz çobanlar bile bağınıza bahçenize zarar veriyorsa emin olun onda bile çok etkilidir. Bu makine 1000 metre çit ipi, yine aynı şekilde 100 tane izolatör ve kapı yayı. Buna da ne yapalım? Biz bunu normalde 6000 liraya veriyoruz. Hadi gel çılgınlık olsun. 4500 liraya da elektrikliyi veriyoruz. Erim Elektronik'ten hepinize merhabalar. Arkadaşlar yine bu hafta farklı bir içerikle karşınızdayız. Konumuz tamamen ayrı. Tabii ayrı derken yine solar, yine elektrik üzerine bambaşka bir içerikle karşınızdayız. O zaman başlayalım. Konumuz farklı dedik. Peki konumuz nedir? Solar üzerine, elektrik, elektronik üzerine işlerimiz devam ediyor. Bizim sizlerin de bilmediği, tabii buraya gelen arkadaşların bildiği, özellikle tarımla, ıssız yerlerde, bağ evlerinde, tin house'larda, yüksekte yabani hayvanların zarar verdiği herkes bu konuyla alakalı zaten bizlere geliyor. Peki bu nedir? Elektrikli çit makinesi. Bu haftanın konusu bu. Bizim de sıkça sattığımız, sürekli olarak stoklarımızda bulunan, zararsız ama çok faydalı bir ürün. Bu ürün nedir? Hep birlikte izleyelim ve ben de sizlere anlatayım. Şimdi öncelikle bu ürünleri kısaca bir anlatayım. Silo, yaklaşalım şöyle. Şimdi arkadaşlar bu panelli elektrikli çit makinesi. Yani ne demek? Elektriğin olmadığı yerlerde etkili. İçeriğini de sizlere anlatacağım. Yine ikinci olarak da elektrikli yani panel olmayan, bulunduğu yerde şebeke olan sistemlere entegre edilebilen bir cihazdır. Biliyorsunuz ki ben her zaman şunu söylüyorum buraya gelenlere de, yabani hayvanlardan evimizi, mahsulümüzü, seramızı yani zarar verebilecek her yeri korumak için bunu kullanalım. Lütfen burada artık kamu spotu gibi mi geçeriz? Av yapmayalım, o hayvanları öldürmeyelim. Bunu özellikle söylüyoruz. Çünkü bu hayvanlar sizin bağınıza, bahçenize zarar veriyor. Evet, neden? Hayvanların yaşam alanlarını biz bitirdik arkadaşlar. Dağlarda taş ocakları, orada bilmem ne derken faaliyet gösterirken hayvanların alanlarını kısıtladık. Haliyle de hayvanlar aç. Ne yapacak? Bizim meramıza, seramıza, evimize, her yere gelecek. Bunun için öldürmeyelim. Lütfen rica ediyorum. Yani maliyeti düşük. Av hastaları ayrıdır. Onları ne desek boştur. Benim bağıma, bahçeme zarar veriyor diye onları öldürmeyelim. Bunun için çok pratik, kesin çözüm var. Eskiden aydınlatmalar yapıyorduk. Yani bilenler bilir. Şöyle bir su geçirmez. Aslında bu balıkçıların kullandığı denizde, gölde ağları tanımak için, bulmak için koyulan bir ışıktır. 2 tane D yani büyük pil dediğimiz eski radyo pilleriyle çalışır. Su geçirmezdir. Eskiden insanlar bağına, bahçesine bunu asıyordu. Artık o hayvanlar da ben söylüyorum her zaman çok zekiler. Bunları asınca takip ediyorlar. 3 gün şu feneri takip ediyor. Bu yerinden oynamıyorsa bunun bir tehlike olmadığını görüp yine geliyor. Artık bunlar fayda etmemeye başladı. Ses bombaları yaptılar. Radyo müzik açtılar. Köpek sesi çıkarttılar falan. Yani hayvan da bunlara alıştığı için avlama, öldürme yerine artık günümüzün teknolojisi olan elektrikli ve panelli çit makinelerini tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyoruz da bunun zararı var mı? İnsan üzerinde etkisi var mı? Bunlardan da bahsedelim. Çünkü basit bir sistem ve basit bir işlem değil. Onu sizlere anlatayım. Şimdi bu elimde panelli olan cihazımız, burada voltaj hattı ve topraklama hattı var. Bunun şöyle göstereyim sizlere. Böyle telli ip dediğimiz bir tane ipi var. Bunu ister şunlara biz izolatör diyoruz. Şunu ağaçta yapıyoruz. Şöyle alalım. Bu da demir izolatör. Peki bunu nasıl yapacağız? Onlardan da bahsedeceğim ama önce cihazdan bahsetmek istiyorum. Cihazımız 24.000 volt. Yani voltaj değeri çok yüksek ve kademeli veriyor. Bu ne demek? Şöyle ben bu cihazı bir açayım. Şuradan gündüz moduna. Yaklaş Silo. Böyle çıt 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 ses yapar. Şimdi buradan bunları kontrol edemiyorum. Gündüz modunda böyle çıt 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 sürekli ses yapar. Bu ses cihazın aktif olduğunu gösterir ve kademeli. Her çıt yaptığında şu telimize elektriği gönderir. Tabii voltaj olarak çok yüksek. İnsana zararı var mı? Yani tabii ki zararı var. Çarptığı zaman can yakıyor. Düşünün, domuzdan bahsediyoruz. Oldukça derisi etkin ve kalın olan bir hayvan. Kurşunun bile zor işlediği bir hayvanı caydırmak için bu sistemi kullanıyoruz. Tabii ki voltaj değerimiz yüksek olacak. Cihazın voltajı yüksek. Bu cihazdan bahsedeyim. Çift akülüdür arkadaşlar. Su geçirmez, dış mekana dayanıklı. Domuz dedik, ayı, özellikle bizden mesela arıcılar çok fazla talep ediyor. Arıcıların kabusu ayı. Bunu nöbet tutup öldürmek
öldürmek yerine bu cihazla her şeyi çözüyoruz. Doğada dediğimiz gibi ortak alan, bırakın o alanda en azından kullanmış olduğumuz metrekareyi muhafaza edelim yeter. Hayvanlara ve yaşamlarına zarar vermeyelim. Onun için de bu cihazları öneriyoruz arkadaşlar. Kullananlar zaten biliyor. Ayılar, domuzlar özellikle. Mesela bir müşterimiz geldi. O karaca geyik, ceylan, o keçiler için aldı. O zıplıyormuş. Çekti. Geldi dedi ki bize Allah razı olsun. Artık gelmiyorlar. Zarar da vermiyor. Doğayı seven bir abimizdi. Yani buna dikkat edelim. Bu cihazlar çok pahalı bir cihazlar değil. Zaten kampanyada yapacağız. Fiyatını da söyleyeceğiz. Öldürmek, vurmak yerine bunları kullanmak daha mantıklı. Bahsetmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu gece ve gündüz modunda kullanılabiliyor. İster 24 saat, ister sensörlü. Bildiğimiz sokak aydınlatması gibi akşam olunca, ortalık kararmaya başlayınca otomatik devreye alır. Gündüz hava ağarmaya başlayınca da sistem kendini kapatır. Bu şekilde ayarlanabilir. İkinci olarak çekmiş olduğumuz yerlerde özellikle bunu çektikten sonra bir elektrik çarpma tehlikesi diye levha asmamız zorunludur. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Dediğimiz gibi can yakar, kolunu ağrıtabilir. Biz çok çarpıldık. Kontrol kalemiyle bile bunu test edemiyoruz. Bazı ustalar buraya gelip artistlik yapmıştı bize. Verince çarpılınca onlar da anlıyor. Hani diyoruz illa buradan da bamlanacağız. Yani söyleyen iş bilir ustalarımız olacak. Cihazlarımız burada. Buyurun gelin test edebiliyorsanız test edin. Sadece bu kadarını söylüyoruz. Onlar anladı. Şimdi arkadaşlar montajı nasıl yapılır? Şimdi bu akülüyü gösterelim. Sonra elektrikli olanı gösterelim. Bu da hem akülü, taşınabilir. Şebeke olan yerlerde daha düşük maliyetle bunu da kullanabiliriz. Neden konu bu hafta bu? Bizim coğrafyamız olan Antalya'da tarım, yayla kültürü çok fazla. Tabi sadece burası için de geçerli değil. Arıcılık yapanlar, İç Anadolu bölgesinde bu işlerle uğraşanlar için gerçekten burada 24 saat sizin için bekleyen bir bekçi bu. Yani düşük maliyetle maaşlı elemanınız. Ben böyle söylüyorum ve kesin çözüm arkadaşlar. Kesin çözüm nokta yani. Bu kadar etkin bir cihaz olamaz. Zarar vermeden çevirmiş olduğunuz metrekareyi koruyorsunuz. İşin Türkçe meali bu. Şimdi burada kullanan arkadaşlar, alan arkadaşlar montaj esnasında hatalar yapıyor. Onları da bahsedelim. Cihazın nasıl çalıştığıyla. Şimdi cihazı koydunuz. Burada düğmesini açtınız. Gece gündüz modunda cihaz aktif olarak çalışmaya başlar. Peki bu elimde görmüş olduğunuz ip, çit ipi deriz biz buna. Buradan geçecek. Arkadaşlar bak bu ağaç izolatör. Bunun hiçbir şekilde bir ota veya bir tele, bir ağaca kesinlikle değmemesi lazım. Biz buradaki 24.000 olan voltajı koruyabilelim. Yani cihaz etkisini göstersin. Bu bir yere değdiği an 12 volta düşer. Zaten 2 akümüz var. 2 akü bunu besliyor. Normal 12 voltu verir. Hiçbir faydası olmaz. Gelen hayvan da bunu rahatlıkla kopartır geçer. Bu kesinlikle ve kesinlikle bu ağaç izolatörden gösteriyorum. Hiçbir yere değmemesi gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Çünkü bununla alakalı gerçekten eksik bilgilerle montajlar yapıyorlar. Biz burada anlatıyoruz defalarca ama dikkat etmiyorlar. Araziye iyi mi diyor. Yok ben ağaçtan nasıl çekeceğim? Yani bunu doğru düzgün çekmezseniz etki göremezsiniz. Şimdi burada da demir çubuk. Şimdi bizim burada bölge bölge değişiyor. Mesela bizim Elmalı tarafında dikme derler. Alanya tarafında diki diyorlar. Her şekilde değişiyor. Siz artık nasıl yapacaksanız. Şimdi buradan koyduğumuzda şöyle bunu da sıkıyorsunuz arkasından. Bu benim elimdeki demir çubuk gibi görün. Aynı şekilde buradan da izolatörü taktıktan sonra şu ipi buradan böyle silo yakından alıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Bu şekilde yine hiçbir yere temas etmediği sürece bir şey olmaz. Etkili bir şekilde kullanırız. Şimdi ne dedik? Bu çit ipimiz. Çit ipimizi de koyduk. İzolatörlerimiz burada. Şimdi arkadaşlar şunu tekrar alıyorum. Bakın. Burada iki türlü voltaj hattı. Şu voltaj hattını hatta şurada çekeyim silo. Daha rahat olsun. Zaten burada bakın vermişiz. Kırmızı olan voltaj hattı. Her zaman artı çıkıştır. Burada da zaten yazmışız. Burada hayvan resimlerini de koymuşuz. Etki alanlarını. Şöyle aldım bunu. Şimdi burada bunu koyduk arkadaşlar. Sistem kurmak o kadar basit ki. Dikkat edilmesi gereken sadece bu ipin hiçbir yerle temas etmemesi. Hatta şöyle biraz daha açayım bunu. Burada neye dikkat edilir? Arkadaşlar şu topraklama bağlantısı. Ben burada bir tane kırmızı 6 milim solar kablo yaptım. Bu üzerinde hazır gelmiyor. Çünkü pahalı diyen oluyor. Topraklama çubuğu bu kadar mı olur diyen oluyor. Burada bir kabloyla bunu yapabiliriz. Aynı şekilde şöyle aldığınız zaman bak şu şekilde aldım. Sizden tarafa da şöyle çevireyim. Şöyle. Bağlantı tamamen bu şekilde.
çıkış tarafından çitipi dediğimiz izolatörleri geçirdikten sonra montajını yapıyoruz. Topraklama bağlantısını verdikten sonra kurulumu rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi en büyük etken. Şimdi piyasada çok fazla bunun üreticileri var. Hani voltaj değeri düşük oluyor, aküsü düşük oluyor, paneli küçük oluyor. Yani bir sürü etken var. Çünkü voltaj değeri kesinlikle öncelikli olarak yüksek olması gerekiyor. Bir sonraki hususta şudur. Bu topraklamasını yapmanız lazım. Bizim cihazımızın şöyle bir özelliği var. Bu ip nerede biterse orada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Geriye getirip tekrar buraya girmeye gerek yok. İp nerede biterse orada bırakıyoruz. Gergin bir şekilde çekiyoruz. Ondan sonra güvenlik, security iş başında. Siz rahatlıkla evinize gidebilirsiniz. Yabani hayvanlardan bulunan yerinizi koruruz. Bunu da belirtelim ve bunun için kapı. Şimdi diyorlar ki biz bunu çevirdik. Kapı yaptık. Biz bu kapıyı nasıl kullanacağız? Kapıyı nasıl açacağız? Çünkü etkin bir çarpma voltajı var. Zarar veriyor. Şimdi insanlar da ister istemez sakınıyor ve korkuyor. Biz kapıda ne yaparız diyorlar. Onu da göstereyim size. Evet, şimdi bu da kapı yayımız. Bunu da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar bulunduğunuz yeri zaten bahçe teli gibi çekiyorsunuz. Şöyle, hatta bir açık bir kapalı. Bunu buradan geçirip hatta birini alayım da rahatlıkla anlatayım. Şimdi şu şekilde buradan yine izolatörlü bir şekilde tutuyoruz. İşte kapının olduğu yere bu şekilde yine bu hiçbir yere değmeyecek şekilde zaten şuradan şöyle verebilirsiniz. Demonte olduğu için sürekli çıkıyor. Şu şekilde kapıdan çekebilirsiniz. Bulunduğunuz alanı tamamen muhafaza edebilirsiniz. Bu makine hangi hayvanlarda etkilidir? En başta domuzlar. Biliyorsunuz çok fazla üreyen, artık bu sektörde, tarımda, atıl olan yerlerde, arazide en fazla bizi rahatsız eden hayvanlar. Öldürmeyelim arkadaşlar. Bu cihazları kurduktan sonra emin olun hiçbir şekilde zarar görmüyorsunuz. Doğanın dengesini bozmayalım. Aslında biz onların alanlarını gasp ediyoruz. Onların alanlarını kullanıyoruz. Bunu da unutmayalım. Ayılar da etkili, domuzlar da etkili. Keçi varsa keçiler de etkili. Yani sürekli bildiğimiz çobanlar bile bağınıza, bahçenize zarar veriyorsa emin olun onda bile çok etkilidir. İki ayaklı artık neyler diyeyim size. İki ayaklılar da etkili. Unutup gelip çarpılabilir. Rahatlıkla giremez. Tabii bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar yerden 50 santimden 2 sıra ve 3 sıra. Artık o bölgenizi hangi hayvan rahatsız ediyorsa biliyorsunuz keçiydi, ceylandı yüksekten atlayabiliyor. Ama domuzlu, ayıydı bunlara şöyle 1 metrenin, 1,5 metrenin üzerinde her sırada 50 santim en az 2 sıra çekeceğiz. 2 ve 3 sırayı biz öneriyoruz. Tek sıra çektiğimizde hiçbir etkisi olmaz. Hayvan onları rahatlıkla geçebilir arkadaşlar. Bunlar da etkili. Biz de bu videoyu hazırladık. Gerçekten bu ürünlerden çok satıyoruz. Yani biz Antalya'da olduğundan dolayı çok fazla satıyoruz. Bu videoyu da hazırladık diye bir kampanya yapalım. Kampanya herkes faydalansın. Şimdi bulunduğu alana göre panelli çit makinesinden gelelim. Silo herkese yapıştık. Geçen videoda da Alper'e yapıştık. Adamdan öyle millet için bir güzel kampanya istedik. Artık çuvaldızı kendimize batırma tarafı geldi Silocuğum. Sıra bizde. Bu makine 24.000 volt. Yanında ne verelim? 2 tane 500 1000 metre çit ipi verelim. Makinemizi verelim. İsteyene demir veya ağaç izolatörü verelim. Bir de kapı yayını verelim. Biz normalde bunu 10.000 liraya satıyoruz. Normal fiyatımız bu. Hadi bir çılgınlık olsun. Bu videoya özel bu 7.000 lira. 3.000 lira düştük. Ama sınırlı sayıda ha. Burada onu belirteyim. Çünkü ne diyelim 50 adete kadar 7.000 lira, 50 taneye kadar 7.000 liraya panelli çit makinesini, 1000 metre izolatörünü, düzeltiyorum çit ipini ve 100'er adet izolatörü ve kapı yayı 7.000 lira. Bu videoya özel sınırlı sayıda 50 adete kadar arkadaşlar, onu da belirteyim. Bak kardeşim benim elektriğim var, panelliye gerek yok diyen seni de düşündük. Sana da yapalım. Burada sensörlü çit makinamız, bu da sensörlüdür. Cihazlarımın hepsi sensörlüdür. Onu da belirteyim. 1000 metre çit ipi, yine aynı şekilde 100 tane izolatör ve kapı yayı. Buna da ne yapalım? Biz bunu normalde 6.000 liraya veriyoruz. Hadi gel çılgınlık olsun. 4.500 liraya da elektrikliyi veriyoruz. Bu sefer çuvaldızı kendimize batırdık. Herkesin karavanında indirim falan istiyorduk ya. Arkadaşlar şu cihazlardaki maliyetler %10'u geçmiyor. Ama bu video özel. Biz kampanya yapalım. Yine indirim kodumuz Erim Elektronik. Unutmayalım. Evet, kampanyamızı da söyledik. Fiyatlar emin olun zararına. Bu videoya özel Erim Elektronik koduyla Türkiye'nin her yerine de göndeririz arkadaşlar.
Bu kendi cihazlarımızı sürekli satıyoruz. 2 yılda garanti veriyoruz. Dış mekana uygun cihazlar. Onu da burada belirtmek istiyorum. Burada panelli, elektrikli, çi tipi. Burada aküyle de kullanabiliriz, 220'de de kullanabiliriz. Onu da belirtelim. Dedikten sonra güzel bir videonun sonuna geldik. Umarım iş için bunu araştırmak isteyenlere güzel bilgi olmuştur. Hani dediğimiz gibi her videonun sonunda beğenmeyi, like atmayı ve istediğiniz soruyu sormayı unutmayın. Biz bunun için buradayız. Bunları kesinlikle ve kesinlikle cevaplıyoruz. Geç olsa da cevaplıyoruz arkadaşlar. Sizden her zamanki gibi ricamız videomuza yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde Instagram'da da ve Facebook'ta da faaliyetteyiz. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü soruyu cevaplarız arkadaşlar. Bizim işimiz bu. Enerji dolu günler dileriz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Silo al. Şöyle makineler al.